Oğlak'ın sarsılmaz ve stratejik dünyasına hoş geldiniz. Merhaba, astroloji ve finans tutkunları. Bugün burçların finansal karakteristiği serimizin bu bölümünde, Zodyak'ın en disiplinli, en çalışkan ve tabiri caizse zirvenin hakimi olan Oğlak Burcu'nu masaya yatırıyoruz. Oğlak Burcu, finansal dünyada nasıl bir iz bırakıyor? Hangi sektörlerde parlıyor? Hangi yatırım stratejilerini tercih ediyor ve nelere dikkat etmeli? Eğer Oğlak burcusunuz ya da haritanızdaki Oğlak enerjisinin finansal hayatınıza, özellikle kariyer ve birikim alanında nasıl etki ettiğini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu videoda, Oğlak'ın finansal karakteristiğini derinlemesine inceleyeceğiz ve pratik önerilerle bu köklü enerjiyi nasıl en iyi şekilde kullanabileceğinizi anlatacağız. Hazırsanız, Oğlak'ın stratejik ve somut dünyasına dalalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla içerik üretiyoruz. Oğlak Burcu'nun enerjisi ve finansal psikolojisi. Oğlak Burcu, Zodyak'ın 10. burcu olarak otorite, sorumluluk ve uzun vadeli planlama ile tanınır. Astrolojide Oğlak, zamanın efendisi Satürn tarafından yönetilir ve bu da ona sabırlı, temkinli ve sonuç odaklı bir doğa kazandırır. Oğlaklar, başarı emek ister mottosuyla hareket eder. Planlı, tutumlu ve genellikle somut sonuçlar görmeden adım atmazlar. Bu özellikler, finansal dünyada Oğlak Burcu'nu en güvenilir stratejist yapan faktörlerdir. İlginç bir detay, finansal psikoloji araştırmaları, Oğlak gibi toprak grubu burçların tasarruf eğiliminin ve uzun vadeli varlık koruma içgüdüsünün, ateş veya hava grubu burçlara göre %35-40 daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, Oğlak'ın neden yavaş ama emin adımlarla zenginliğe ulaştığını açıklar. Oğlak'ın finansal psikolojisi, güvenlik ve prestij felsefesine dayanır. Anlık heveslerden ziyade gelecekteki finansal özgürlüğe odaklanırlar. Örneğin, bir Oğlak Burcu yatırımcısı, moda olan bir altcoin yerine, rüştünü ispatlamış bir holding hissesine veya gayrimenkule yatırım yapmayı tercih eder. Onun kararlarının ardında sezgi değil, yılların tecrübesi ve derin analizler yatar. Bu kontrollü doğa, sarsılmaz bir servet inşa etmeyi sağlasa da, bazen aşırı tutuculuk nedeniyle büyük fırsatların kaçırılmasına da yol açabilir. Peki, bu sağlam enerji finansal dünyaya nasıl yansıyor? Oğlak Burcu, finansal astrolojide muhafazakar ve inşa edici bir yaklaşımı temsil eder. Riskli maceralar yerine, taş üstüne taş koyarak ilerlemeyi severler. Oğlak'ın mottosu şudur: emek verilmemiş kazanç, kalıcı değildir. Bu nedenle, Oğlak enerjisi genellikle kurumsal yatırımlar, gayrimenkul, altın ve uzun vadeli tahvillerle ilişkilendirilir. Oğlak Burcu ve finansal sektörler. Oğlak Burcu'nun enerjisi, yapılandırma ve yönetim gerektiren sektörlerde kendini gösterir. Oğlak'ın organizasyon yeteneği ve hiyerarşi tutkusu, onu sistem kurucu sektörlere yöneltir. İşte Oğlak Burcu'nun finansal dünyada parladığı bazı ana sektörler. Gayrimenkul ve inşaat, Oğlak'ın toprak grubu doğası, fiziksel varlıklara ve toprağa değer verir. Arsa, konut ve ticari gayrimenkul yatırımları Oğlak enerjisiyle tam uyumludur. Bankacılık ve geleneksel finans, kurallar, düzenlemeler ve köklü kurumlar Oğlak'ın güvenli limanıdır. Portföy yönetimi ve fon yöneticiliği bu burcun uzmanlık alanıdır. Altyapı ve madencilik, dünyanın kaynaklarını yönetmek ve büyük ölçekli altyapı projeleri, köprüler, barajlar, enerji hatları, Satürn enerjisinin yansımasıdır. Kamu yönetimi ve kurumsal şirketler, devlet tahvilleri veya blue chip, köklü ve dev şirketlerin hisseleri, Oğlak'ın prestij ve istikrar arayışa hitap eder. Örnek olarak, Satürn'ün güçlü olduğu dönemlerde, örneğin, Satürn kendi yönettiği Oğlak veya Kova burçlarındayken, piyasalarda bir ciddiyet ve regülasyon dönemi başlar. Bu dönemlerde spekülatif balonlar sönerken, reel sektöre dayalı şirketler ve emtialar değer kazanır. Oğlak'ın disiplinli enerjisi, piyasalarda sürdürülebilir büyümenin kapılarını aralar. Oğlak Burcu'nun yatırım tarzı. Oğlak Burcu'nun yatırım tarzı tıpkı bir maraton koşucusu gibidir. Yavaş, kararlı ve bitiş çizgisine odaklı. Oğlaklar, çabuk zengin ol, şemalarından nefret ederler. İşte Oğlak'ın yatırım tarzının temel özellikleri. Düşük ve orta riskli yatırımlar. Oğlak Burcu, ana parayı korumayı önceliklendirir. Temettü ödeyen şirketler, devlet borçlanma araçları ve fiziksel altın favorileridir. Değer yatırımcılığı Warren Buffett, bir başak olsa da çok güçlü toprak enerjisi taşır. Tarzı, ucuz kalmış ama potansiyeli yüksek, köklü şirketleri bulup yıllarca beklemek tam bir Oğlak stratejisidir. Bileşik getirinin gücü. Oğlaklar zamanın kendilerine çalışmasını severler. Küçük birikimlerin 10 yıllar içinde nasıl devasa bir servete dönüştüğünü en iyi onlar bilir. Özellikle emeklilik fonları ve bireysel emeklilik sistemleri, BES, Oğlak Burcu'nun gelecek kaygısını dindiren ve sabrını ödüllendiren alanlardır. Örneğin,
2008 krizinde birçok yatırımcı panikle satış yaparken, Oğlak enerjisi taşıyanlar disiplinlerini koruyup uzun vadede portföylerini katlamayı başarmışlardır. Onlar için düşüşler panik sebebi değil, maliyet düşürme fırsatıdır. Ancak, bu aşırı temkinli halleri bazen teknoloji dünyasındaki, örneğin erken dönem Bitcoin veya AI devrimi, hızlı yükselişleri fazla riskli bularak izlemekle yetinmelerine neden olabilir. Oğlak enerjisinin yoğun olduğu dönemler. Astrolojik takvimde Oğlak dönemi, finansal dünyada hayalperestliğin bittiği, gerçeklerin masaya yatırıldığı evredir. Bu dönemi 3 ana başlıkta detaylandırabiliriz. Güneş Oğlak'ta, finansal çeçkup ve yol haritası süreci. Güneşin 21 Aralık'tan 20 Ocak'a kadar bu burçta kalması, piyasalarda yıl sonu kapanışları ve yeni yıl stratejileriyle eşzamanlıdır. Kurumsal ciddiyet. Bu dönemde şirketler bilançolarını açıklar, denetimler sıkılaşır. Yatırımcılar için bu, portföydeki çürük elmaların temizlenmesi ve sadece somut getiri vaat eden varlıklara odaklanılması gereken bir zamandır. Bütçe disiplini, bireysel bazda ise harcamaların kısıldığı, borç yapılandırmalarının planlandığı ve önümüzdeki 10 yılın finansal hedefi ne, sorusunun sorulduğu en verimli aydır. Satürn'ün mühür etkisi, ömürlük yatırımların imzası. Oğlak'ın yöneticisi Satürn, finansal astrolojide zamanın ve dayanıklılığın testidir. Satürn'ün diğer gezegenlerle kurduğu olumlu etkileşimler, özellikle Jüpiter veya Venüs'le yaptığı üçgen ve seytili açılar, finansal tarihte genellikle dip oluşumlarını ve boğa piyasasının temellerini işaret eder. Satürn varlıklar, Satürn transiti altında alınan bir gayrimenkul veya köklü bir şirketin hissesi, genellikle spekülatif değil, nesilden nesile aktarılacak bir miras niteliği taşır. Satürn burada sabrı test eder. Bugün al, yarın sat demez. Bugün ek, 10 yıl sonra meyvesini topla der. Regülasyon ve güven. Satürn etkisi yoğunlaştığında piyasalara yeni kurallar, yasalar ve denetim mekanizmaları gelir. Bu, kısa vadeli spekülatörleri korkutsa da, Oğlak ruhuna sahip uzun vadeli yatırımcılar için güvenli liman demektir. Piyasa psikolojisi, coşkudan rasyonaliteye geçiş. Yay burcunun iyimser ve bazen aşırı riskli bayram havası biter, yerini Oğlak'ın soğukkanlı rasyonalitesine bırakır. Kar realizasyonu, büyük fonlar ve kurumsal yatırımcılar, yılın son haftalarında kırlarını realize ederek nakde döner veya daha güvenli limanlara, altın, devlet tahvili gibi, geçerler. Bu, piyasalarda kısa süreli bir durgunluk yaratsa da, aslında sistemin nefes almasını sağlar. Değer analizi, bu dönemde hikayesi olan hisseler değil, kârı olan şirketler değer kazanır. Fiyat, kazanç oranları, defter değerleri ve borçluluk yapıları yatırımcının ana kriteri haline gelir. Bu dönemlerde hangi sektörlere bakmalı? Oğlak enerjisi gökyüzünde hakimken, gözünüz şu alanlarda olmalı. Altın ve değerli metaller, toprağın derinliklerinden gelen kalıcı değer. Temettü hisseleri, düzenli nakit akışı sağlayan, rüştünü ispatlamış devler. Emeklilik fonları, uzun vadeye yayılmış, riskten arındırılmış yönetimler. Oğlak dönemi, finansal dünyada rüzgara göre değil, pusulaya göre hareket etme zamanıdır. Gökyüzü bize şunu fısıldar: sabır, en büyük sermayedir. Oğlak enerjisini finansal başarıya çevirmek. Oğlak burcunun finansal dünyadaki sarsılmaz yapısı büyük bir servet vaat etse de, bu enerjiyi modernize etmek önemlidir. İşte Oğlak burcu için finansal başarıyı artıracak pratik öneriler. Esnekliğe yer açın. Aşırı gelenekselci olmak, yeni dünyanın fırsatlarını kaçırmanıza neden olabilir. Portföyünüzün küçük bir kısmını, %5-10, yenilikçi teknolojilere veya gelişmekte olan piyasalara ayırarak dengenizi bozmadan büyüyebilirsiniz. Aşırı cimrilikten kaçının. Para biriktirmek bir amaç değil, araçtır. Yaşam kalitenizi artırmak ve kendinize yatırım yapmak, eğitim, sağlık, uzun vadede finansal getirinizi de artıracaktır. Analiz felci yaşamayın. Detaylarda boğulup harekete geçmekte geç kalmayın. Mükemmel zamanı beklemek yerine, stratejinize uygun fırsatı gördüğünüzde adım atın. Networking ve sosyal sermaye. Oğlak için kimleri tanıdığı en az ne kadar kazandığı kadar önemlidir. Kariyer basamaklarını tırmanırken finansal çevrelerle kuracağınız bağlar, size kapalı kapıları açabilir. Satürn döngülerini takip edin. Her 7-14 yılda bir gerçekleşen Satürn döngülerinizi, Satürn karesi ve kavuşumu, takip edin. Bu dönemler finansal hayatınızda büyük yapılanmaların ve testlerin zamanıdır. Oğlak'ın sabrını finansal başarıya dönüştürün. Oğlak burcu, finansal dünyada dayanıklılığın, stratejinin ve kalıcılığın sembolüdür. Onun enerjisi, doğru yönlendirildiğinde, sıfırdan bir imparatorluk kurabilecek kadar güçlüdür. Gayrimenkulden geleneksel bankacılığa, uzun vadeli hisselerden altın birikimine kadar her alanda Oğlak'ın zamanla kazanan doğası size rehberlik edecektir. Unutmayın, zirveye çıkan yol diktir ama Oğlak burcu bu yolu yürümek için en donanımlı burçtur.
Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer Oğlak Burcu'nun finansal karakteristiği hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız veya kendi haritanızdaki Satürn'ün finansal etkilerini merak ediyorsanız, yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda, Kova Burcu'nun yenilikçi, aykırı ve teknoloji odaklı finansal dünyasına dalacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.